Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel, basic bir hırka yapıyoruz. Keyifli seyirler dilerim. Evet, beraberce güzel bir hırkaya başlıyoruz. Tam zamanı. Böyle elimde güzel. Bu hardan sarısı mı desem, yoksa hazan sarısı mı desem bilemedim. Güzel bir sarı. Böyle hafif yeşilimsi bir bölümleri de var sanki ama daha çok sarı. Güzel bir renk, hoşuma gitti. Geçenlerde 60'lardan kalma bir film seyrediyordum. Çok güzel. 60'lar modası çok sevdiğim için. Orada tabii filmin konusundan daha çok neyle ilgileniyorum? Kadının kıyafetiyle ilgileniyorum. O yüzden orada kadın böyle bir renk kıyafet giymişti. Dedim ben neden hiç bu renk giymiyorum? Ne kadar güzel yakışmış. Sonra açtım Instagram'ı, bir adet ipçi. Çok güzel ipleri var ve bunları da paket halinde koymuş, indirim yapmış. Hemen aldım. Şimdi efendim 21 tane ilmek atacağız ve klasik yöntemle atacağız. Nasıl atacağımızı da hemen göstereceğim. Şimdi ben yıllar önce bir öğretmenden şunu öğrenmiştim. Bir şiş boyu ip ayarlıyorsunuz. Birazcık da bir 10 santimde fazla pay veriyorsunuz. Ve başlıyorsunuz ilmek atmaya. Onun iddiasına göre 20 tane ilmek çıkması gerekiyor en az. Bunu da şöyle yapıyoruz. Yumağımıza ekli olan ipi şu parmağımıza doluyoruz. Şuradaki küçük ipimizi şu parmağımıza doluyoruz. Aynı yönde doluyorum. Ve sonra şu küçük baş parmağımıza dolamış olduğumuz ipin içerisinden tığımızı geçiriyoruz. İşaret parmağımızın dolanmış olduğu ipi altından alarak geçirip şişimize diziyoruz. Tekrar göstereyim. Şişimizi baş parmağımızdaki ipin içinden geçiriyoruz. İşaret parmağımızdaki ipi alıp çekiyoruz. Şöyle. Bu klasiktir. Bunu ilk örgüye başlayan herkese gösterirler. Ben de size pratikleri gösterdim. Bir de bunu göstereyim dedim. Bunu da bilin. Yaparsınız yapmazsınız. Bu size kalmış. Ama bilin. Benim annem hep şey derdi. Bil de yapma. Bil, öğren, yapmazsan yapma. Ama bil. Bu güzel bir şey. O zamanlar biraz gıcık olurdum. Derdim bu ne demek, ne saçma bir cümle falan. Ama tabii yıllar sonra aynı cümleyi ben de çocuklarıma söylerken buldum kendimi. Allah'tan güzel bir şey öğrenmişim. Kötü bir şey de söyleyebilirdim. Sağ olsun annem. Şimdi sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 ve görüyorsunuz burada 10 santimim arttı. Bunda da ben 21 ilmekten başlayacağım hırkamı. Hırkamız koldan başlıyor. Gerçek bilgiymiş. Ne yaptık? Şöyle bir ipi aldık, uzattık. Şöyle baştan ve sondan tuttuk. Ve bir 10 santimde ben ekleme yaptım. Yani gerçekten öğretmenin dediği doğru çıktı arkadaşlar. Ve şurada bir adet düğüm de atarsam daha güzel olacak. Sonradan burada bir bollaşma olmasın. Şimdi burada hırkam koldan başlıyor. Öne doğru gidiyor. Şu an biz hırkamızın sol ön bedenini öreceğiz. Onun için başlıyorum burada. İlk baştan tersi ters, düzü düz şekilde dümdüz bir örgü yapacağım. Örnek kurmadım. Şöyle biraz masaya çarpıyorum. Sesler için kusura bakmayın. Çok güzel bir yünmüş. Gerçekten bayıldım. Tam mevsimi. Havalar gitgide soğuyor. Çoluk çocuk, eş, dost, akraba artık kim istiyorsa yapın.
Yapın derken de önünüze gelen herkese yapın anlamında değil. Tabii ki yapmak istediklerinize karşılıksız yapın. Ama herkese karşılıksız yapmayın. Karşılıksız sevgi bile bir yere kadar. Bir yerden sonra insanın şalterler atıyor. Evet, şalterler attı. Telefona da çarptım. Şimdi arkadaşlar, burada düz bir şekilde ördüm. Tersi de öreceğim. Ters ters, düzü düz şekilde örerek yaklaşık bir 9 santim ördükten sonra buluşalım. Arttırmaları konuşacağız. O noktada görüşmek üzere. 9 santim boyunca 21 ilmeğimi ördüm. Tersi ters, düzü düz. Şimdi artış yapma noktasına geldik. Burada nasıl artış yapacağız? Bazı örgülerde artışlarımız belli olmasın, yandan dümdüz güzel bir görünüş olsun istiyoruz. Bazı artışlarda da biz baktığımızda sayalım, işimiz kolay olsun istiyoruz. Ve bu hırkada artışları saymak benim için kolay olsun istediğim için ve bu noktalarda içeride kalacağı için şöyle bir artış yapıyoruz. Şişim alttan geliyor ve ilk ilmeğe giriyor ve örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hemen 2 ilmeğim oldu başta ve dümdüz örmeye devam ederek gidiyorum. Burası böyle arttırılıyordu. Bir de diğer taraftan tersten arttırılışını görelim. Evet, terse geldik. Terse de şöyle bir artış yapacağız. Şişimi şöyle doladım ipime ve örmeye devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 2 ilmek hemen oluyor. Bu hırkamın bir benzerini örüyorum. Bahar ayında da pembesini örmüştüm, hatırlıyorsunuz. Kanalımı takip edenler bilecektir. Mevsimlik bir hırka örmüştüm. Pembe mumlu ipten 4 mevsim hırka diye sanırım başlık atmıştım. Burada hırkam bayağı bir büyük arkadaşlar. Bunun içine giriyorum. Bir battaniyeye sarılmış gibi yaşıyorum kış boyu. Çünkü çok kullanışlı bir hırka. Hem uzunluğu istediğim gibi hem kolları istediğim gibi. Burada parmağımı geçireceğim bölümlerde yaptım. Dışarıda yürüyüş yaparken falan da çok kullanışlı oluyor. Şimdi ben bu yeni başladığım hırkada hemen bunu da göstereyim arkadaşlar. Şu an arkayı örüyorum. Koldan başlayarak diğer kola kadar gidiyorduk. Şimdi ben burada lastik yapmadım. Bunda lastiğim vardı. Bunu lastiksiz yapıyorum. Ve bir de işaret aldım. Az sonra işareti görürsem hemen size göstereceğim. Birazcık daha bu hırkam benim. Hem kolları bir tık şöyle olacak. Hem de boy olarak da bir tık kısa olacak. Çünkü bu hırkam benim için yeterli. Hatta benim böyle birkaç tane hırkam var. Kocaman kocaman. Battaniye gibi. Evde ben oturup örgü ördüğüm için oturduğumda da üşüyen bir insanım. Ne kadar evde doğalgaz olsa da veya başka ısıtıcılarda olsa oturduğumda üşüyorum. O yüzden böyle büyük büyük hırkalarım var benim. Şimdi yenisini örüyorum. Hırkamı şuradan başladım ve arkadayım. Ne yapıyorum? Bu benim sol kolum oluyor ve sol arkadan başlamış oluyorum. Üstlerde üçer sırada bir git gel git gel git gelde bir arttırıyorum. Üst burası. Altıma işaret koydum şaşırmayayım diye. Altlarda da üstte 2 kez arttırdıktan sonra bir kez altta arttırmış oluyorum. Görüyorsunuz burada da arttırmalarımın alış şeklimden dolayı arttırmalarım belli oluyor. Hemen bir tane de burada göstereyim arttırmayı. Şimdi ben yine arttırma noktama geldim.
Şöyle şişimi ve ipimi tutuyorum. Alttan şişimi geçirdim. İlk ilmeğime geçiriyorum ve örüyorum. Bir kez daha göstereyim. Yaklaştırayım şöyle, kameramdan da takip edersem. İpimi ve şişimi elimde tutuyorum. Şişimi ipimin altından geçirdim. İlk ilmeğime girdim ve örüyorum. Gördüğünüz gibi tığımda 2 tane ilmeğim oldu. Düz bir şekilde örerek diğer tarafa gideceğim ve orada da 6. sıraya geldiğim için bir arttırma yapacağım. Şimdi bunu bir kenara koyuyorum. Bunu ben size en sonda, videonun sonunda çizim olarak da anlatacağım. Çünkü hırkam maşallah biraz küçük olduğu için bir yerlere sığmıyor. Şimdi ben burada arttırmalarımı yapa gideceğim arkadaşlar. Ve şurada ne yapacağım? Artık şurada bir yuvarlanmamız var. Şöyle altını da düzeltirsem daha güzel göreceğiz. Şu yuvarlanmamı elde edebilmek için arkadaşlar ben çoklu arttırmalar yapacağım. Çoklu arttırmalara geldiğimde size gösteriyor olacağım. 5 4 3 2 1 şeklinde çoklu bir arttırma yapacağım ve daha sonra da şurada bir çoklu arttırmam olacak ve etek ucunu bir müddet yaklaşık 20 santim düz gideceğim. Görüyorsunuz burada dümdüz gidiyor ve şurada kolumda yakaya kadar arttırmalarım 3 sırada bir devam edecek ve daha sonra 20 santim yakada, hem yakada düz gidecek hem etek ucunda gidecek. 20 santimden sonra 3 sırada bir eksiltmeye başlayacağız. Yakam aşağıya doğru V şeklinde inerken 20 santim etek ucu yine düz gidecek. Daha sonra çoklu eksiltme yapacağım kol altına kadar. Daha sonra buradaki eksiltmelerim 3 sırada bir olan eksiltmelerim daima devam ediyor. Burada 5 4 3 2 1 şeklinde eksiltmem olacak. Şurayı yuvarlayacağım yarasa kol şeklinde. Daha sonra buradaki son bir eksiltmemden sonra 6 sırada bir eksiltmelerim burada devam ederken buradaki 3 sırada bir eksiltmelerim devam edecek ve ben şu noktada buraya kadar gelmeyeceğim. Yine şurada başlamış olduğum, hemen bunu da şöyle yatırarak göstereyim üzerine, şu civarlarda bitireceğim. 21 ilmekle başladım ben. 20 santim burası. 20 santime ulaştığımda kolumu keseceğim ve benim arka bedenim kollarla beraber bitmiş olacak ve ön bedeni de anlatacağım. Burada ben kameramı elimden geldiğince yükseğe çıkarmaya çalışsam da bunu kağıt üzerinde daha güzel anlatacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü hırkam gerçekten yemek masasında bile kocaman oldu. Şimdi şurada göstereyim hemen. Etek ucundan itibaren yanda yukarıda şöyle bir yaklaşık 20 santim kısa öreceğim. Bunun aynı büyüklüğünde olmayacak. Ve kolda da görüyorsunuz. Şurası bayağı, ben burayı eldiven gibi kullanıyorum. Şurada parmağımı görüyorsunuz. Hemen şuradan da bir elimi geçireyim, görün. Daha güzel anlaşılacak. Bayağı böyle eldiven olarak kullanıyorum ben bunu. Çünkü rüzgarlı havalarda falan giymeyi çok sevdiğim için böyle düşündüm ve böyle yaptım. Gördüğünüz gibi bayağı bir kısa, şurada işaretimi aldım. Bu da hem daha kısa kollu turvakar hem de etek ucunda da kısa olacak. Detayları anlatıyor olacağım. Görüşmek üzere. Şimdi burada kol altındayım ve şu noktadan itibaren çoklu arttırmalara geçtim. Bir tane arttırdım, 2 tane arttırdım, 3 tane arttırdım, 4 tane arttırdım ve 5 tane arttırarak yarasa kolumuzu tamamlayacağız. Şimdi beraberce yarasa kolumuzu nasıl arttırarak tamamladığımızı göstermek istiyorum. Şu an ben sol koldayım.
ve öne doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Şuradan hemen şu kameramdan da kontrol edeyim, görünüyor mu? Burada ilmeğimin içinden geçmiyorum. Arasından geçiyorum. Ve şöyle bir ilmek çıkarıp şişime diziyorum. Yine aradan geçiyorum. Görüyorsunuz. Yine ilmek yapıyorum. Üçüncü ilmeğim. Dördüncü ilmeğim. Ve beşinci ilmeğimi de arttırmış oldum. Şimdi burayı dümdüz öreceğim kolumun yukarısına kadar. Tekrar bu noktaya geldiğimde 30 ilmek arttırarak hırkamızın yan dikiş bölümünü yapacağız ve daha sonra yan dikişten sonra etek ucundan yukarıya doğru dümdüz giderken kolumuzda arttırmalarımız devam edecek ve 20 santim arka etek ucunda yükseldikten sonra arka ortasına doğru giderken kolumuzda da aynı noktayı işaretleyeceğiz ve 20 santim yaka öreceğiz. Hırkamda görüyorsunuz bir koldan başladım, arttırmalar yaptım. Daha sonra burada çoklu arttırmalar yaptım ve yakaya kadar üst bölümde arttırırken altta etek ucunda 20 santim dümdüz ördüm. Daha sonra etek ucumda ve yakada burada görüyorsunuz işaretler aldım. Bu işaretleri lütfen siz de alın, çok önemli. Burada ben karıştırmam, unutmam falan dersiniz ama şu işaret o kadar önemli ki arkadaşlar. Şu iki küçücük işaret sizin için nereye ne yapacağınızı hatırlatan unsurlar ve sonra yakada ve etek ucunda dümdüz giderek yine 20 santim işaretler aldım. Daha sonra etek ucunda 20 santim daha düz giderken artık yakadan aşağıya kolumun üst bölümünde eksiltmelere başladım ve sonra burada kesintilerim oldu ve sonra yine yuvarlak şekilde kesintilerim oldu ve sonra da 6 sırada bir kesintilerim oldu. Üstten ve alttan kolumuzu kese kese kol ucuna doğru geldik ve 10 santim kala kesmeyi bırakıyorum. 20 santime ulaştım ve şişimde 21 tane ilmeğim varken, tabii ben burada bu ipe ve kendi şişime ve kendi elime göre anlatıyorum. 20 santim olarak düşünün arkadaşlar ve hatta 20 santim size uygun değilse kendi santiminize göre burayı hesaplayın. 20 santim ulaştıktan sonra 10 santimde dümdüz örüyorum ve kol ağzında normal bir şekilde kesmemi yapıyorum. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalın.